Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bir müddet önce size şu eldiveni göstermiş ve şu eldiveni örmüştüm. Ve daha sonra demiştim ki bir miktar zaman geçsin, size şuradaki eldiveni de göstereyim. Çünkü çok güzel ve kullanışlı bir eldiven ve yapımı da çok kolay. Üstelik misinalı şişi olmayanlar için de pratik bir şekilde anlatacağım. Ben bu eldivenimi şu iki şişim ile ördüm. Ama biliyorsunuz bu iki şiş ile dağları devirdiğim için misinalı şiş edindim. Daha doğrusu sağ olsun sponsorum evladım benden habersiz aldı. Ben işaretlemiştim, onu sepete atmıştım. Sağ olsun yaş günümde bana hediye etti. Bir misinalı şiş ile de size daha önce eldiven yapmıştım. Ama orada ne yapmıştık? Tümden eldiveni bütün halde çıkarmıştık. Dikişi yoktu. Bunda dikişi var. Dikiş şuradaki bölümde görülüyor mu? Evet. Bu bölümde görülüyor. Şurada da bir küçük dikişimiz var. Ama o kadar güzel ve kullanışlı bir model ki çocuklarınıza da yapabilirsiniz, kendinize yapabilirsiniz. Uygun renklerde eşinize, babanıza, oğlunuza yapabilirsiniz. Çok güzel bir eldiven. Şimdi geçelim efendim. Hemen sizinle nasıl yaptığımı anlatmaya. Şöyle bir yünüm vardı benim. Biliyorsunuz bu Gazal'ın çok güzel, yumuşacık ve sıcacık, hemen giyer giymez eldivenler ellerimi ısıttı. Çünkü yünleri hepsinin çok güzel. Gerçek yün oldukları için akrilik oranları ne kadardır bilmiyorum ama akrilik eldivenler çok fazla eli ısıtmıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi benim 3,5 numara şişim var. Misinalı ile örüyorum ama 2 şiş mantığıyla öreceğim. Lütfen bunu unutmuyoruz. Ben burada bayağı kamerayı tepeme düşürdüğüm için artık 2 şiş kullanmamaya gayret ediyorum. Bu da olur mu demeyin. Çekim yaparken yaptıklarımı bir görseniz gülmekten bayılırsınız. Yani o kadar komik, hiç aklıma gelmeyecek şeyler yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? 41 tane ilmek atacağım. Öncelik olarak. En baştan alayım. İlk kez başlayanlar için daha kolay ve yavaş anlatacağım. Önce şişimi alıyorum. İpimi de şöyle almış bulunuyorum. Şişimi şöyle bir içinden geçirdim, çevirdim. Baş parmağımla ipime bir adet yuvarlak yaptım. İçinden geçirip şişime ikinci ilmeğimi attım. Döndürüyorum. İlmeklerimin olduğu şiş sol elimde şu an. Hangi elinizi aktif kullanıyorsanız ona göre siz burayı düşünün. Ben sağ elimi kullandığım için böyle anlattım. Şimdi ilmeğimin içinden geçtim şişimle. İpimi attım. Bir ilmek çıkarttım. Sol elimdeki şişime geçirdim. Henüz her iki şişim de ilmeğin içindeyken tekrar ipimi attım. Tekrar sol elimdeki şişime geçirdim. Şişlerimi içinden çıkarmadan tekrar ipimi attım. Tekrar geçirdim. Tekrar attım. Tekrar geçirdim. Böyle 41 tane ilmek atıyorum. 41 ilmek de herkesin eline uymak zorunda değil. Bu iple ve bu şişle 41 ilmek benim için yeterli geldi. Siz de elinize göre yapabilirsiniz. Bir deneyin, 41 ilmek atın. Bir elinizi geçirmeye çalışın, bir ölçüm yapın. Olmazsa 43 atarsınız, 45 atarsınız, 47 atarsınız veya 37 atarsınız. Ama tek sayı atmanız gerekiyor. Çünkü ortadaki tek kalan ilmekten parmağımızı yapacağız. Ama parmaksız örüyorsanız, dümdüz ben yapacağım diyorsanız tek de atabilirsiniz, çift de atabilirsiniz. İkili lastik yapacağımız için o zaman çift sayıyla bitirmeniz daha güzel olacak. Hemen sayıyorum. 2, 4. 41 ilmeğimiz oldu. Baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ve başlıyorum 2 ters 2 düz yapmaya.
Şimdi ben hep aynı yönden atıyorum. Alıştım. Bir de açık renk olduğu için zaten tersi düzü çok güzel görebiliyorum. Ama eğer koyu ip ile yapıyorsanız ve iki ters iki düzü nasıl daha kolay yapabilirim, geliş yönleri daha pratik olsun diyorsanız da şunu yapabilirsiniz. Mesela düzleri yaparken şöyle değil de alttan alarak yaptığınızda, tersleri yaparken de yine bu taraftan alttan yaptığınızda, diğer şişe geçtiğinizde yönlerinden dolayı ilmeklerinizi çok kolay bir şekilde örebileceksiniz ve eğer siyahla veya koyu lacivertle örüyorsanız sizin için örgüde kolaylık olacaktır. Ben artık alıştığım için aynı şekilde örmeye devam edeceğim. İki ters iki düzü kaç santim örüyoruz veya kaç sıra örüyoruz diye soruyorsanız da ben size yine santim hesabı vereceğim. Çünkü aynı şiş, aynı ip bile olsa atış şeklimizden dolayı farklı olacak. Şurada ben şu kadar bir bölüm örüyorum. İstediğiniz kadar bu bölümü uzatabilirsiniz veya daha kısa yapabilirsiniz veya uzun yapıp şöyle de kıvırabilirsiniz. Birazcık daha uzun yaptığınızda şu bölüm çok güzel oluyor. Özellikle çocuklarda çok güzel, çok tatlı gözüküyor. Ben şu kısmı örüyorum ve şu bölüme geldiğimizde hem örneğimizi kuracağız hem buradan parmağımızı örmeye başlayacağız. O noktada buluşalım. İki ters iki düz lastiğimizi hemen ölçmek istiyorum. Şurada bir sıra pirinç yaptım. Onun hemen alt kısmından başlayarak ölçüyoruz. Şuradaki ipimi de çekersem daha güzel net ölçümüzü alacağız. 6,5 santim lastik yapmışım ve bir sırada ters düz ördüm. Çünkü pirinç yapacağız ve klasik pirinç yapacağız. İkili pirinç değil. Klasik pirinç nasıldı? Bir ters bir düz örüyoruz. İkinci sırada tersin üstünü düz, düzün üstünü ters örüyoruz. Şimdi bizim 41 tane ilmeğimiz vardı. Ortadaki ilmekten de şuradaki eldivenimizin baş parmak kısmını arttırarak çoğaltacaktık. Ve ben bir sırada tersin üstünü düz, düzün üstünü ters örerek pirinç örneğimi devam ederek 20 tane ilmek yaptım. Araya bir tane iğne geçirdim. İster geçirin, ister geçirmeyin. Ben size şu an buradaki olayı anlatmak için o iğneyi de geçirdim. İstiyorsanız iple yapabilirsiniz. İstiyorsanız da zaten bu sıradan sonra geçirmenize pek gerek kalmıyor. Zaten sayılardan aradaki arttırdığınız bölümleri de anlamış oluyorsunuz. Şu an biz ikinci sıradayız ve burada artık parmağımızı devam edip arttırmaya başlayacağımız için de burası bizim eldivenimizin düzü olarak sayılacak bölüm. Şuradaki ortadaki ilmeğimizi nasıl arttırdığımızı da anlatmak istiyorum. Şöyle hemen alttaki ilmeğin bir kenarından girerek ilmeğimizi açıyorum ve sol elimdeki şişime diziyorum ve orayı örerek arttırıyoruz. Burada 3 tane ilmeğimiz olması gerekiyor ve ilk olarak ortadaki ilmeğimizin hem sağından hem solundan bu arttırma işlemini gerçekleştirerek başlıyoruz ortadaki arttırmaları yapmaya. Hemen bir alt sıradan yine gördüğünüz gibi yan tarafından ilmeğimi açtım. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Burada ilmek arttırarak da şuraya bir tane ilmek şöyle arttırarak da yapabilirsiniz. Ama bunu yaptığınızda burada büyük büyük yuvalar olacak. Ama biz ne istiyoruz? Burada yuvalarımız olmasın. Şöyle bir görüntümüz olsun istiyoruz. O yüzden de böyle arttırarak sadece ön yüzde artışlar yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya da bir iğne takmak istiyorum.
Şöyle buraya da şöyle gelişi güzel iğnemi takıyorum. Çok önemli değil. Sırf yerini görebilirsiniz diye bir tane ilmekten 3 tane ilmek yaptık. Ve devam ediyoruz. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters örerek klasik pirincimizi örüyoruz. Terste arttırma yok. Sadece düz bölümlerde arttırma yapacağız. Eldivenimizin yüzünde arttırma yapacağız. Ve buradaki artışlarımız sadece önden artış yaparak 15 tane ilmeğe ulaşana kadar devam edeceğiz. Eğer buradaki parmak ölçümüz size uyuyor mu uymuyor mu merak ediyorsanız da hemen şurada şişlerimi birazcık öne çektim. İlmeklerim çıkmasın diye. Şurada hemen köşede şöyle parmağımızı saracak kadar lastik bölümüne getirdik ve şuradan tutarak sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir tane fazladan yapıyorum ki dikişe de gideceği için. Şöyle bir ölçümüz var arkadaşlar. Ben 15 ilmek arttırarak parmağımı oluşturacağım. Siz de böyle ölçü alarak baş parmağınızın genişliğini hesaplayabilirsiniz. Buradaki pirinçleri yaparak şuradaki arttırmaları da 15 tane olana kadar sadece yüzünden arttırarak terslerde normal örerek devam ediyoruz. Şuradaki sayılarımız 15'e geldiğinde buluşuyoruz. Şimdi ben 9 tane ilmek olana kadar arttırmam devam ettim. Ve burada tekrar bir size arttırmayı anlatabilmek için tekrar kamerayı açtım. Şöyle de iyice yaklaşıyorum ki neresinden ilmek çıkarttığımızı görelim. Araya da şöyle ipler koydum. İşimiz daha pratik olsun. Bir alt sıradaki ilmeğimizin gösteriyorum tekrar. Bir alt sıradaki ilmeğimizin yanından girdim, şişimi aldım ve içinden ilmek yapıyorum örerek. Devam ediyorum. Bütün burada ilmeklerimin hepsi düz olacak. İstiyorsanız burayı da pirinç yapabilirsiniz ama ben böyle daha kolay geldi bana. Ama şu işaretleri de koyduğunuzda yapılmayacak bir şey değil. Veya burayı da iki ters iki düz lastik yapabilirsiniz. Veya istediğiniz daha değişik bir şey varsa da yapabilirsiniz. Şimdi şurada tekrar ben o mavi ipi tekrar bu şişime aktarmadan önce ne yapıyorum? Sona geldim. Tekrar bir arttırma yapacağım. Hemen alttaki ilmeğin tekrar göstereyim. Madem ki ben burada kamerayı yeniden açtım. Şimdi biz şuradaki ilmeği ördük. Yanda sonuncu ilmeğin bir alt sırasındaki ilmeğin kenarını alıyorum, örüyorum ve benim şu an 9'du, 11'e çıktı ilmek sayım. Tekrar şu mavi ipimi yan tarafa aktarıyorum ve burada yine devam ediyorum pirinçlerimi yapmaya. 15 ilmeğe ulaştım. Bir sırada tersinden ördüm geldim. Şu an burada artık sadece parmak bölümünü öreceğimiz noktaya geldik. Parmak bölümünü toplamda 4,5-5 santime yakın, 4,75 diyebiliriz, bir bölüm örüyoruz. Burayı da herkes kendi parmağına göre örecek. Hemen şöyle de giyerek göstermek istiyorum. Ben şöyle bir baş parmak görüntüsü ördüm. Şu an biz neredeyiz? Şuradan arttırarak geldik. Şuradayız. Tam üçgenimizin olduğu noktadayız. Buradan itibaren yaklaşık bir 2,5 santim düz örgü öreceğiz. Daha sonra da iki ters iki düz bölümüne geçeceğiz. Burada artık ben işaretlerimi de çıkarttım. Devam ediyorum. Arttırma yapmadan bu 15 ilmeğimi 2,5 santim kadar öreceğim.
Burada herkes kendi parmağına göre bu noktayı ayarlıyor. Ben 2,5 santim dedim diye siz de o kadar yapmayın. Burada amacımız herkesin kendi ipine, kendi şişine, kendi atış şekline bol mu atıyor, sıkı mı atıyor ona göre ve artı zevkine göre ve parmağına göre, parmağın uzunluğuna, genişliğine göre kendimize uygun eldiveni yapmak. Amacımız bu. Sadece eldivenler için geçerli değil bu durum. Burada görüyorsunuz. Tersine döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım yine. Parmağı örüyoruz. Baş parmağı ördükten sonra diğer kısımlara geçeceğiz. Amacımız burada, bu kanalda tüm anlattığım şeyleri kendi vücut ölçülerimize göre uyarlayarak örmek. Çünkü 42 beden var, 42 beden var. Tüm 42 bedenler aynı ölçüdedir, aynı vücut yapısındadır diye bir kural yok. Herkesin vücudu parmak izlerimiz kadar farklıdır. O yüzden de hemen şöyle bir dönüp bakayım. Kimse kimsenin kıyafetini aynen uygulamak zorunda değildir. Şimdi burada ben geldim. 15 tane de bu taraftan ördüm. Görüyorsunuz hemen zaten ayrılmış durumda. Burayı bir 2,5 santim kadar öreceğim. Başlardaki ilmeklerimi hem terste hem düzde almıyorum artık. Çünkü arttırma bölümümüz bitti. Kenarımızın düz olması önemli. Orada dikiş mi yapacaksınız yoksa tığınız ile mi birleştireceksiniz? Düz olduğunda işiniz daha kolay olacak. Aslında çok da zevkli bir örnek ve parça oldu benim için. Gerçekten ipine de çok uyan bir örnek oldu. Bunu ben misinalı şişte de benzerini yapmıştım biliyorsunuz. O eldivenim de çok güzel oldu. Ve görüyorsunuz hemen uzamaya başladı zaten. Şuradaki mantığı, şuradaki arttırma tekniğini öğrendiğinizde o kadar çok yerde kullanacaksınız ki görüyorsunuz hiç aralarda boşluk olmadan çok güzel bir artış ve bununla bebek kıyafetleri de yapabilirsiniz kendiniz için veya yetişkin olan başka tanıdıklarınız için de kollarda, yakalarda, eteklerde veya istediğiniz herhangi bir yerde kullanarak bu tekniği, çok da basit bir teknik, çok güzel arttırmalar yapabilirsiniz. Ben şimdi şurada 4,5 santim öreceğim. 4,75 santim öreceğim şu bölümü. Burayı ördükten sonra şuradaki lastik bölümüm benim 2 santim. 2 santimde 2 ters 2 düz öreceğim ve daha sonra burada da tersi tersten düzü düzden keserek ipimi şurayı birleştirecek kadar bir uzunluk bırakarak yaklaşık bir 15-20 santim bırakarak koparacağım ve daha sonra da diğer bölümü nasıl başlayacağımı göstereceğim. O noktada buluşalım. Burada 2 santimde 2 ters 2 düz ördüm. Şöyle bir 15-20 santim kadar da ip keserek şurayı dikmek için kenarda bekleteceğim. Şimdi yeniden eldivenimizin diğer bölümüne dönüyoruz ve şurada son ilmeğimizin içinden geçerek ipimizi yeniden örgümüze bağlıyoruz. Şöyle bir kontrol yapıyoruz. Son ilmeğim tersle bitmiş. Buradaki ilk ilmeğim de tersle bitmiş. O yüzden nasıl bir işlem yapacağım? Hemen burada devam edeceğim örmeme. Şuradaki son ilmeğim ve şuradaki ilk ilmeğim aynı olduğu için ve pirinç örgümüze devam edebilmek için ikisini aynı örüyorum. Mesela benim şu an düz ördüm her ikisini de. Aynı zamanda da buradaki bölümü birleştirmiş oldum. Birazcık da oradaki
ayrılığı sıkıştırıyorum ki parmağımızın arasına bir birleşme olsun. Alt kısmında bir birleşme olsun. Devam ediyorum pirinç örgümü örmeye. Hemen buradaki bölümü ne kadar öreceğimizi de beraberce ölçelim. Hemen şuradaki mesafeyi ölçüyorum. Şu an biz ne yaptık? Şurada 2 tane ilmeğimizi tek aldık. Neden? Eğer biri ters biri düz gelmiş olsaydı devam edecektim. Ama şuradaki pirinç görüntümün devamının düzgün olabilmesi için ikisi de ters geldiği için ikisini birlikte alarak düz ördüm. Burayı da hemen ölçelim. Şurada hemen parmak altındaki dikişimden şuraya kadar 4,6 milim örmüşüm. Daha sonra da şu lastik bölümünü de ölçelim. 4 santimde burayı örmüşüm. Yani toplamda burası 8,6 milim. Burayı da herkes kendisine göre ölçüyor. Lastiği de ne kadar istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Ve şimdi ben bu bölümü de 4,6 santim ördükten sonra 2 ters 2 düz bölümünü de 4 santim örerek bitireceğim ve tersi ters düzü düz kestikten sonra ipimi burada koparmadan önce şu yan tarafı da içten birleştireceğim ilmek kaydırmayla ve daha sonra dikişlerimizin iplerini temizleyeceğiz ve buluşacağız. Eğer örgümüzde diyelim ki bu sağ elimiz, şöyle birazcık kameramı düzelteyim. Diyelim ki bu sağ elimizin eldiveni. Diyelim ki şuraya bir model yaptık veya değişik bir örnek kurduk. Elimizin üstüne gelecek bölüme. Bu da sol ise bunu sol olarak kabul ettiğimizde şöyle durduğunda bunun da bu tarafını yapacağız. Ne yapıyorsak örnek mi yapıyoruz, işleme mi yapıyoruz veya boncuk mu işliyoruz? Biri sağda biri solda olduğu için her ikisini aynı yöne yaparsanız her iki eldiveninizde aynı elin eldiveni olduğu için yeni baştan bir sol örmek zorunda kalmayasınız diye bu detayı da atlamayın lütfen. Şimdi ben de eldivenimi örüyorum ve buluşuyoruz. Eldivenimi istediğim uzunluğa getirdim. Şu an lastikteyim. 2 ters 2 düz lastikle bitiriyorum. Size de tavsiyem eldivenin boğaz kısmında, bilek kısmında ne yaptıysanız uç bölümünde de aynı lastiği uygulamanız. Çünkü bir bütünlük olduğunda güzel oluyor. Şöyle tersi tersten, düzü de düzden kese kese güzelce bitiriyorum. 3,5 ile örmüştüm ve 3,5 numara tığ ile de kesimini yapıyorum. Eğer 3 ile ördüyseniz 2 ile bitirmeyin. 5 ile ördüyseniz 3 ile bitirmeyin. Ve mümkün olduğunca da bol bol keserek bitiriyorum gördüğünüz gibi. Çünkü burada eğer küçük bir tığ numarası kullanırsanız kasılacaktır. Şimdi efendim geldik örgümüzün tersinden ilmek kaydırma ile birleştirmeye. Burada eğer ipiniz uygunsa, benim ipim çok tüylü bir ip, şöyle iyice yaklaştırayım, görebiliyorsunuz. Bu birazcık yıpranıyor. Ben bir yerlerde denemiştim bu ipten, birkaç tane bir şeyler yaptım biliyorsunuz. Ben o yıpranmadan hoşlanmadım. Dikerken tüylerin böyle birbirine girmesinden, keçeleşmesinden hoşlanmadım. O yüzden tığım ile şöyle pratik bir şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle görüyorsunuz. Burada da yine aynı tığı kullanıyorum ve birazcık da bol tutarak elimi kasılmasın, oradaki dikişimiz büzüşük olmasın diye böyle her bir yuvadan karşılıklı girerek
düzgün bir şekilde birleştiriyorum. Ve birleştirirken de şurayı unutmuyoruz. Lastiğin bittiği noktaya denk gelecek. Ve şurayı yine karşılıklı birleştirdikten sonra yine lastiğin başladığı nokta ve bittiği nokta birbirine denk gelecek. Eğer öyle olmazsa eldiveninizin veya herhangi bir örgünüzün dikişleri giyildiği zaman güzel durmaz. Göze batan çirkin bir görüntü oluşturur. Şöyle bir ilmek kaydırmamız oluyor. Şu noktaya kadar bitiriyorum ve burada artık ipimi koparıp saklayacağım. Şurayı da beraberce yapacağız. Şurada parmağımız bittikten sonra bir 15-20 santim ip kesmiştim. Uzun bırakmıştım ki burada tekrardan düğüm olmasın diye. Şurada başlıyorum. Parmak ucunu tam ucuca getirip birleştirdim. İlmek kaydırmama başlıyorum. Görüyorsunuz, tığımla bile zor giriyorum. Çünkü çok ince bir şişle ördüm. Eldivende böyle çok gevşek görünüm sevmiyorum. O yüzden ince bir şiş kullandım. Hatta 2,5 numara veya 3 numara olsaydı elimde onlarla da örmek isterdim ama bu da fena olmadı. Sıkı örmeye çalıştım. Çünkü ince şiş böyle çorap gibi, eldiven gibi küçük parçalarda çok güzel oluyor. Benim annem 5 şişle çorap örerdi ve gerçekten incecik incecik. İnce işlerde çok ustadır annem. Oyadır, iğne oyasıdır, danteldir veya böyle çoraptır, patiktir, eldivendir. Mesela 3,5 numara şiş onun için kalındır. 5 parmaklı eldiven örerdi mesela ben çocukken ve nasıl yaptığını seyrederdim. Hala ben örebilmiş değilim. Birkaç denemem oldu. 2 şişle 5 parmak örmeyi denedim. Ama çok güzel olduğunu söyleyemem. Ha, giyilir mi? Giyilir ama çok muhteşem bir şeyler değildi. Şimdi şu noktaya kadar geldim. Parmağımızın tam uç bölümünde şurada minik bir açıklığımız oluyor. Görüyorsunuz. Orayı da şöyle sıkı sıkı birleştirerek tamamlamaya çalışacağım. Şöyle bir kere daha kontrol ediyorum. Giyildiğinde buranın delik deşik görünmesini istemiyorum çünkü. Ve bittikten sonra şuradaki eldivenin geri kalanı için tekrardan eklemiş olduğum iple birleştiriyorum. Şöyle bir giyerek kontrol ediyorum bu aşamada ne durumda. Şöyle bakalım. Evet, gayet güzel kapatmışız. Ve şuradaki ipimi de saklıyorum ve eldivenimiz bitiyor. Böyle yakından da göstereyim. Eldivenimizin içi burası. Tertemiz sakladım. Güzelce ve tersini çevirelim. Ay, yumuşacık bir eldiven oldu, bayıldım. Şimdi her ikisini de giyelim ve kontrol edelim nasıl oldu. Şimdi bunu sağa giyeyim. Bunu da sola giyeyim. Ve gerçekten çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Sevgililer günü için kendinize örebilirsiniz. Çocuklarınıza, kardeşlerinize, ailenize, annenize renk değiştirerek ve şuradaki örgü belki erkekler beğenmeyebilir. Ama burayı düz bırakarak veya buraya minik minik saç örgüleri yaparak eşlerinize, erkek arkadaşlarınıza, evlatlarınıza, babalarınıza, kardeşlerinize örebilirsiniz. Bir tane örneğim vardı. Hemen onu bulup geliyorum. Onu ben oğlum için örmüştüm. Belki size de fikir olur. Sevgililer gününde böyle minicik bir hediye ile kalplerimizi ve ellerimizi ısıtıyoruz. Ay, hemen bulabildiğime şaşırdım doğrusu. Güzel bir yere koymuşum. Hemen karşıma çıktı. Bunu da bir göstermek istiyorum. Bu oğluma örmüş olduğum eldiven.
Tek bir farkı var. Birazcık büyük ve şuradaki bölümü olduğu gibi iki lastik ördüm. Görüyorsunuz. Şurada dikişi var. Şurada dikişi var boydan boya ve parmağını yine düz ördüm. Tabi biraz bana büyük ama giyilmez bir durumda da değil. Bu da güzel. Bunu da şöyle ikisini de giydiğimde görmenizi isterim. Bunun rengi de çok güzeldi. Bu yanılmıyorsam angora bir ipti. Bunu da şöyle göstereyim. Bunu da erkekler için değişik renklerini örebilirsiniz. Taba renkleri, krem renkleri, koyu fümeler, siyah lacivert kahve veya süt kahve. Bu sene moka rengi çok moda biliyorsunuz. Sütlü kahvenin değişik bir tonu. İstediğiniz her rengi örebilirsiniz. Paltolarına veya montlarına uygun renklerde örebilirsiniz. Gayet kullanışlı ve güzel. Elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Zaten basit bir örgü ama yeni başlayanların da bunu kolayca örebilmesini istiyorum. Böyle şeyler için çok beğenirsiniz. Çok bulunmaz bir şeydir. Tabii ki paranızı verin, alın, tepe tepe de kullanın. Ama her yerde bulunan en ufak bir şey için de para harcamayın. İyi bir yün alın ve kendinizde güzel bir hobi edinerek vaktinizi güzel geçirin ve paranızı biriktirip hayalinizi kurduğunuz bir şey yapın. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.